Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil, krem, tarçın ve sarı olmak üzere 4 tane normal patiklik ip kullandım. Sarı ve tarçın ipten ortalama 1,5-2 metre kadar olması yeterli. İplerimi hemen kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir model oldu hanımlar. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde patiğimizin dikişimiz yok. Hanımlar, ben patiğimde tamamen dikiş iş kullandım. Fakat patiğimizin şu yan bölümlerini yaparken şöyle bir tane daha yedek şiş kullandım. Dileyen burada misinalı şiş de kullanabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler olabilir. Patiğimizin başlangıç sayıları, model sayıları tamamen aynı olacak. Daha büyük yapmak isteyenler arka bölümü birkaç sıra fazla örebilir. Küçük yapmak isteyenler de birkaç sıra eksik örebilir. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte şu bilek bölümünden başlayacağız. Yeşil ipim ile başlayacağım hanımlar patiğime. 13 ilmek olarak ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bıraktım. 13 ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Hemen şu kenara bir düğüm atacağım. Patiğimizin bu ön bölümünde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşaları elde ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzde 100 demektir. Bakın ön yüzde şurada bir diş haroşamız oluştu. Burada 3 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Ön yüzde ilmeklerimin hepsini ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de yine ilmeklerimi örüyorum. Böylece hanımlar ön yüze 2 diş haroşamız düşüyor. Bakın geri döndüm, ön yüzdeyim, 2 diş haroşamız oluştu. Burada toplam 4 diş haroşamız olana kadar örüp gelelim. Evet hanımlar, 4 diş haroşa ördüm geldim. Şimdi krem ipimizi ekleyeceğiz. Patiğimizin orta bölümünü de yapacağız. Şimdi 4 diş haroşadan sonra krem ipimi ekliyorum. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Buraya kenar ilmeğim ile birlikte toplam 5 ilmek krem ipim ile öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. Hemen yeni eklediğimiz için krem ipimizin ucunu düğümlüyorum. Patiğim sökülmesin diye 5 ilmek krem ile öreceğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. Şu da 5. ilmeğim. 5 tane kremden sonra hanımlar bakın hemen şu dallarımızı yapacağız tarçın rengi ipimiz ile. Tarçın rengi ipimi ekliyorum. Buraya bir tane tarçın örüyorum. Bir ilmek tarçın. Şöyle. Hemen bu tarçın rengi ipimin ucunda düğümleyeceğim. Şöyle kremime düğümlüyorum. 2 tane düğüm attım buraya. Şimdi hanımlar tam ortada bir ilmek yeşilimiz var. Bu bölümde tamamen haroşa yapacağız fakat bu ortada bir tane direk olarak kabul ediyoruz. Yeşilimiz var. Bu yeşili ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ve artırmalarımız da bu yeşil ilmeğin sağından ve solundan yapılacak. Şu an artırma yapmıyoruz. Bir sonraki sırada artırmaya başlayacağız. Hemen şuradaki ipimi aldım. Ortaya bir tane yeşil örüyorum. Bu aşamada hanımlar şöyle ipler birbirine karışmasın diye yeşil ipimi şöyle bir miktar bırakıp keseceğim. Hani ipler karışmasın diye böyle daha pratik oluyor. Şöyle yeşil ipimi kestim. Bir yeşil ördükten sonra hemen yanına bir tane daha tarçın rengi ipim ile örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğim krem ile örülüyor. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım.
Krem ilmeklerimi yine krem ipim ile haroşa örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sonra bakın arka yüzde renk değiştirirken şöyle çaprazlamasına bakın. Tarçın rengi ipimi aldım. İpleri arkada bırakıyoruz. Bir tarçını tarçın ile ördüm. Ortadaki bir yeşili ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz hanımlar. Bakın arka yüzde bu yeşilimi ters ördüm. Yeşili yine arkada bırakıp tarçın ipimi alıyorum. Bir tarçınımı tarçın ile haroşa ördükten sonra tekrar kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi hanımlar modelde ilk sırayı yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Yine kenar ilmeğimi aldım. Kenara 5 ilmek haroşamı krem ile örüyorum. Buradaki tarçın rengi ilmeğimi tarçın rengi ipim ile öreceğim. Şöyle bakın, ipi çaprazlamasını alıyorum. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. Şimdi artırmalara başlayacağız. Yeşilin sağından ve solundan artırma yapıyoruz. Tekrar kremimi aldım. Krem ipim ile şuraya bakın. Şöyle bir ilmek atıyorum. Ortadaki bir yeşil ilmeğimi yine şöyle yeşil ipimle ördüm. Hemen buraya yine krem ipimle bir ilmek artırdım. Bakın şöyle. Ardından buradaki bir tarçın ilmeğimi yine tarçın rengi ipim ile örüyorum. Kalan 5 ilmeğimiz krem ile örülüyor. 2 ilmek artırmış olduk. Böylece 15 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Tekrar arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Hemen tarçın rengi ipimi aldım. Bir tarçınımı tarçın ile öreceğim. Şöyle. Burada bir tane kremim var. Bir kremimi krem ipim ile örüyorum. Ortadaki bir yeşilimi hanımlar arka yüzde ters örüyorum. Buna dikkat edelim. Ortadaki bir yeşiller ön yüzde düz, arka yüzde ters örülüyor. Diğer ilmeklerin tamamı hem ön hem arka yüzde düz örülüyor. Yani haroşa. Ve tekrar tarçın ilmeğimi aldım. Bir tarçını tarçın ile örüyorum. Yeniden kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğim krem ipim ile örülüyor. Evet. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın şurada tarçın rengi ipimiz ile iki diş haroşamız oluştu. Yani burada hanımlar şöyle hesaplayabiliriz. Bu tarçın rengimizin toplamda 4 tane haroş olacak buraya. İlk ikisini yaptık. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Üçüncüyü yaparken sarıyı da ekleyeceğiz. Yani şu ikinci dalı da başlatacağız bu aşamada. Yine kenar ilmeğim ile birlikte 5 ilmek krem örüyorum. Tekrar bakın tarçın rengi ilmeğimi tarçın ile ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Buraya hanımlar artırma yapacağız şimdi. Yeşilin sağından ve solundan artırma yapıyorduk. Artırmanın ilkini bir önceki sırada krem ile yaptık. Şimdi renkli ile yapacağız. Artırmaların biri krem rengi ipimizle yapılırken diğerleri renkli iplerle yapılacak. Sıra sıra öyle gidecek. Şimdi buraya sarı ipimi ekliyorum. Hemen sarı ipimi şurada hemen tarçının ucuna düğümleyeceğim. Şöyle sarı ipimi yaklaştırıyorum. Sarı dalımızı da burada başlatacağız. En son buraya bir tane krem örmüştük. Sarı ipim ile hemen şuraya artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir yeşilimiz yine yeşil ipimiz ile düz örülüyor. Ön yüzdeyiz çünkü. Hemen yeşilin soluna bir artırma daha yapıyorum sarı ile. Yanında bir kremim vardı. Krem ile ördüm. Tarçın rengi ilmeğimi de tarçın ile örüyorum. Kalan 5 ilmeğim krem. Böylece 17 ilmek oldu. 2 ilmek daha artırdık. Bakın ikinci dalı da başlattık. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Tarçın ilmeğimi tarçın ile öreceğim. Kremleri krem, sarıları sarı, yeşilleri yeşil. Bu şekilde arka yüzde ilmekleri örüyoruz hanımlar. Hemen bir tane sarı ilmeğim vardı. Bunu sarı ipim ile örüyorum. Tekrardan ortada bir yeşilim var. Bu yeşilimi arka yüzde yine ters örüyorum hanımlar. Şöyle. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor. Tekrar bir kremim var. Krem ile ördüm. Bir tarçın ilmeğim var. Bunu tarçın rengi ipim ile örüyorum. Ve kalan 5 ilmeğim
krem ile örülüyor. Bu şekilde. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bakın şu kenarda ilk dalımıza bakıyoruz. 3 tane haroşa oldu tarçın rengiyle. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra toplamda 5 ilmek şöyle ördük. Tekrar tarçın ilmeğimi tarçın ile örüyorum. Yanında bir tane kremim var. Sarı ilmeğimi de burada hemen şöyle bakın, hep çaprazlamasına alıyorum iplerimi. Sarı ile ördüm. Bakın yine yeşile kadar geldik. Ön yüzde yeşilin sağına ve soluna artırma yapacağız. Bir önceki sırada sarı ile yapmıştık. Şimdi artırmamı krem ile yapıyorum. Bakın krem ile bir ilmek attım. Ortaya hanımla bir ilmek yeşilimi örüyorum. Ve yeşilin soluna da bir ilmek şöyle artırıyorum. Yanındaki bir sarımı sarı ile ördüm. Bir kremim krem ile ve bir tarçın ilmeğimi de tarçın ile ördüm. Kalan 5 ilmeğim krem. Dalımız tam orta. Direkt yeşil ilmeğimizin etrafından hep açılıyor hanımlar. Şöyle. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde anlatmaya gerek yok. Çünkü arka yüzde ilmekler haroşa örülüyor. Sadece ortadaki yeşil ilmeğimiz ters örülüyor. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın burada ilk dalımıza bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 diş haroşamız oldu. Tarçın rengi ipimizle. Her dal 4 diş haroşadan oluşuyor. Bakın sarı dalımıza baktığımızda burada da 2 diş haroşa oldu. Şimdi kenardaki krem haroşalara baktığımızda 4 diş haroşamız var. Krem ipimiz ile 5 ilmekten oluşan. İlk başlangıcı özel buraya 4 diş haroşa örmüştük. Sonrasında her 2 diş krem haroşada bir ilmek sayıları ikişer ikişer artacak. Şimdi burada artık tarçın dalımızı örmeyeceğiz. Buraya bu bölümde 7 ilmek krem ipimiz ile örüyoruz. Bakın şu bölümü yapıyoruz. Burada tarçın rengi dalımızın biri biterken ortada bir diğeri başlayacak. Bu şekilde ilerliyor. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, bakın sarıya kadar ördüm. 7. 7 ilmek krem ördüm. Tekrardan sarımı alıyorum elime. Buraya bir ilmek sarı. Yanına bir tane krem. Şimdi bu defa tarçın rengi dalımız bitti. Hemen bir diğer dalı başlatacağız tarçın ile. Şöyle tarçın ipimi alıyorum. Bakın bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi tarçın rengi ipim ile. Bir sonraki sırada yine krem ile yapacağız. Sonra sarı diye devam edecek sırasıyla. Bir tane tarçın rengiyle artırmamı yaptım. Ortaya bir tane şöyle yeşil düz örüyorum. Hemen yeşilin sol tarafına da yine aynı tarçın ipimle artırmamı yaptım. Üçüncü dalı da başlatmış olduk burada. Yanındaki bir krem ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Hemen bir ilmek sarı var. Sarıyı sarı ile ördüm. Ve kalan 7 ilmeğimizi yine krem ipimiz ile örüyoruz. İlk dalı bitirdik hanımlar. Şöyle. İkinci dalımız sarı devam ediyor ve aynı anda üçüncü dalı da tarçın ile başlattık. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi bakın 7 ilmek ile bir diş krem haroşa örmüştük. Şimdi ikincisini öreceğiz. Yine 7 ilmek ile başlıyorum. 7 ilmek krem örüyorum. Hemen burada bir tane sarı vardı. Bu sarıyı yine sarı ile örüyorum. Yanında bir kremim var. Krem ile ördüm. Hemen buradaki bir tarçını tarçın ile örüyorum. Bir önceki sırada tarçın rengiyle artırma yapmıştık. Bu sıradaki artırmamız krem. Ortaya bir tane yeşil örüyorum. Hemen yeşilden sonra bir ilmek de krem ile artırdım. Bir tarçınımı ördüm. Bakın ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir krem ördüm. Yanına bir ilmek sarı. Kalan 7 ilmeğim krem ile örülüyor. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Bakın burada ikinci dal sarımıza bakalım. Sarı dalımıza baktığımızda burada da 4 diş haroşa oldu. İkinci dalı da bitirdik. Bakın buraya 2 diş haroşa 7 ilmek olarak ördük. Şimdi her 2 diş haroşada bir yandaki krem haroşalı ilmek sayısı 2 artacak. Bu defa 9 ilmek öreceğiz. Dallarımız böyle devam ediyor hanımlar. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmek örüyorum. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Bakın tarçın ilmeğime kadar ördüm. Şimdi buradaki bir tarçını tarçın ile örüyorum. Bakın hanımlar, sarı dalımız burada biterken ortada bir yenisi başlayacak. Tarçından sonra bir krem örüyorum. Bu defaki artırmamızda hanımlar sarı ile olacak. Bir önceki sırada krem ile olmuştu. Hemen sarı ipimi alıyorum. Şuradan buraya sarı ipim ile bir ilmek attım. Artırmamı yaptım. Ortadaki bir yeşilimi ön yüzde düz örüyorum. Hemen yanına bir artırma daha yapıyorum sarı ile. Yanına bakın bir tane krem ördüm. Ve bir ilmek tarçınım var. Bunu da tarçın ile örüyorum. Kalan 9 ilmeğimiz krem ile örülüyor. Model böyle devam ediyor hanımlar. Artık her iki diş haroşada bir yanlardaki krem haroşa sayısı ikişer ikişer artıyor. Bakın şöyle göstereyim. İlk başta 5'ti. İlk başlangıca özel krem ile 4 diş haroşa ördük. Sonrasında bakın her iki diş haroşada bir krem haroşa sayısı ikişer ikişer artıyor. Şimdi 2 dalımızı bitirdik. 3. dalımıza böyle başladık. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Yeniden ön yüzdeyiz. Tekrar modele devam edelim. Yine buraya kenara 9 ilmek haroşamı örüyorum. Bu ikinci diş haroşamız oluyor 9 ilmek ile. Ardından hemen tarçın rengi ipimi alıyorum. Bir tarçın. Yanına bir krem. Bu sarıyı sarı ile örüyorum. Bakın ortadaki yeşilime geldim. Bir önceki sırada sarı ile artırma yapmıştık. Şimdi krem ile yapacağız. Bakın şuraya şöyle bir ilmek atıyorum krem ipim ile. Ortadaki bir yeşil ilmeğimizi yine yeşil ile örüyoruz. Yeşilin sol tarafına da yine krem ile artırmamı yaptım. Buradaki bir sarıyı sarı ile örüyorum. Kremi krem. Tarçın rengini de yine tarçın ipim ile ördüm. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm, ön yüzdeyiz. Bakın en son şurada tarçın rengiyle 4 diş haroşamız oluştu. Bu dalımızı da bitirdik. Ve kenarda bakın 2 diş haroşa 9 ilmek ile örmüştük. Şimdi her 2 diş haroşada bir ilmek sayısı ikişer ikişer artacaktı. Şimdi kenara 11 ilmek haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buradaki tarçın dalımız bitti. Bu defa ortadan yeniden tarçın rengi dalımızı başlatacağız. Hemen şuraya bir sarıyı sarı ile örüyorum. Bir kremimi krem ile ördüm. Bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi bir sonraki dalımızı başlatacağız. Tarçın rengi ipim ile. Hemen şuraya tarçın ipim ile bir ilmek atıyorum. Yeşilin sağına. Ortadaki yeşil ilmeğimi düz örüyorum. Ve yeşilin soluna da yine tarçın ipim ile bir ilmek artırdım. Yanında hanımlar bir kremim var. Krem ile ördüm. Bir sarıyı sarı ile örüyorum. Ve burada kalan ilmekleri 11 ilmeğimiz kaldı. Bu 11 ilmeği de yine krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar dallarımız devam ediyor. Dalların yapılışı anlaşıldı diye umuyorum. Tarçın rengi dalın biri biterken bir diğeri başlıyor. Sarı dalın biri biterken bir diğeri başlıyor. Her defasında ortadaki bir yeşilin sağına ve soluna artırmaları yapıyoruz. Artırmanın birini krem ile yaparken bir diğeri tarçın, bir diğeri krem, bir diğeri sarı sırasıyla yapılıyor hanımlar. Şöyle baktığımızda burada her bir dal 4 diş haroşadan oluşuyor. 1, 2, 3, 4. Sarıya bakın. 1, 2, 3, 4. Tekrar tarçına bakın. Burada da 4 var. Bu şekilde 3 dalımızı birlikte yapmış olduk. Tarçın, sarı ve tarçın. Sonra sarı var, tarçın. Böyle devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimin ön bölümüne bu şekilde toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dal yaptım. 7. dalım tarçın rengi ipimle 4 diş haroşa olacak şekilde yaptım. 8. dalım sarıydı. Bu tam yarım kaldı. Bu şekilde ben toplamda 7 dalı tamamladım. Ben bunu yapana kadar da hep artırmalara da devam ettik. Şişimizdeki ilmek sayısı 43 oldu.
Bu şekilde hanımlar şişimizde 43 ilmek olana kadar ya da şöyle hesaplayalım. Burada toplamda 7 dalımız olana kadar patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım. Gelelim ardından tabanımızı yapacağız ve unutmayalım hanımlar, bakın burada en son 11 haroşa yapmıştık. 2 diş haroşa 11 ilmek ile yaptıktan sonra yine haroşalı ilmek sayısı 2 artacak. 13 olacak, 2 artacak, 15 olacak, 2 artacak, 17, böyle devam ediyor. Her 2 diş haroşada bir krem haroşalı ilmek sayımız ikişer ikişer artacak. Bunu da unutmayalım. Şimdi buraya toplamda 7 diş haroşa 7 adet dalımızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümünü yaptım geldim. Toplam 7 tane dalım var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sarı dalım burada böyle yarım kaldı. En son tarçın rengi dalımı yaptım. Şimdi patiğimizin tabanını öreceğiz hanımlar. Şu bölümü. Şişimizde 43 ilmeğimiz var. Tabanımızı 13 ilmekle yapacağız. 43 ilmekten tabana ayırdığımız 13 ilmeği çıkarıyoruz. Geriye 30 ilmek kalıyor. 30 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 15'er ilmek düşüyor. Öncelikle kenar ilmeğim ile birlikte toplamda 15 adet ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördüm. Hanımlar, tabanımızı bu şekilde yeşil ipimiz ile öreceğiz. Hemen şurada kalan, bakın, ucu kalan yeşil ipimiz vardı. Bu yeşil ipimiz ile tabanımıza başlıyoruz. 15 tane krem örmüştüm. Şimdi şu yeşil ipim ile toplamda 13 ilmek öreceğim. Şu 1, 2, 3. Buradaki şu renkli iplerimizi de artık keseceğiz hanımlar. Şöyle önce tarçın ipimi şöyle keseceğim. Ucunu hemen şurada yeşilime düğümlüyorum. 2 tane düğüm atıyorum buraya. Tarçın ipimizle işimiz kalmadı. Şimdi örmeye yine devam ediyorum. Şu 4. ilmeğim. İplerin ucunda gizleyerek götüreceğim. Şu 5. ilmeğim. Ve sarı ipimi de kesip ucunu düğümleyeceğim. Hemen şöyle artık modelin devamında yeşil ile devam edeceğiz. Yine sarı ipimin ucunu da buraya düğümlüyorum hanımlar. Tekrar örmeye devam edeceğim. 5 tane yeşilim olmuştu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördüm. Tabanımız 13 ilmekti. 13. ilmekte hemen yandan ikisini aldım. Keserek örüyorum. Burada 14 ilmek kaldı hanımlar. Çünkü birini kestik. Kesimden sonra geri dönüyorum. Artık yeşil ipimi şuraya ekleyeceğim. Taban 13 ilmek ile bu şekilde örülecek. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek yeşil ördüm. 13. de yandan da bir hemen krem ilmek var. Onu alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Patiğimizin tabanı böyle yapılıyor. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Şu 2. ilmeğim yine. Burada artık kremi de keseceğim. Şöyle. Yine kremin ucunu da düğümlüyorum kenara. Tekrar aynı işlemi yapacağız hanımlar. Burada tek tek ilmek saymaya da gerek yok. Yeşil ilmeklerin toplamı 13. Burada son bir yeşil kalana kadar öreceğiz. Son yeşili örerken yan taraftan bir krem ilmek alıp ikisini keseceğiz. Hemen şu kremin ucunu da gizledim. Devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Bakın son bir yeşilim kaldı. Bunu örerken, şu son yeşili örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son bir yeşil kalana kadar öreceğim. Yani 12 ilmek öreceğim. 13. de kesimi yapacağım. Şuradan. Düğümlü ilmeğe denk geldi burası. Evet. Bakın son bir yeşil kaldı. Bunu örerken yandan da bir krem aldım. İkisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülüyor hanımlar. Devam ediyorum. Yine son bir yeşil kalana kadar öreceğim.
Sonuncu yeşili örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol tarafta krem ilmekler var. Bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı size anlattığım gibi örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı 13 ilmek olarak yeşil ipimle ördüm geldim. Şimdi videonun başında yedek şiş kullanacağımız yer burasıydı. Buraya geldik. Şimdi bu kenarlardan ilmekler çıkaracağız. Yeşil ipimi şöyle uzatarak bakın hanımlar şu kenara kadar, arkada biraz gevşek bırakıyorum yeşilimi. Şöyle bakın. Yeşil ipimi uzatarak getirdim. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine bakın. Hemen şuraya. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan şöyle çıkarıyorum. Sırasıyla burada kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Bakın şu altta şu ipin bir altından bir üstünden girelim ki bu ip arkada uzun uzadıya kalmasın hanımlar. Şöyle. Bakın burada 5 ilmek oldu. Devam ediyorum. 6, 7, 8. Yine şu ipin altından gireceğim. 9, 10, 11, 12. Yine ipin altından girdim. 13, 14, 15, 16, 17, 18 sayalım tekrar 5, 10, 15, 18 etti. 19 ve hemen şurada son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek daha çıkartıyorum 20. Buradan 20 adet ilmek çıkarttık. Şimdi tabanımızda 13 ilmek vardı. Bu 13 ilmeğin yarısını bu şişimle öreceğim. Diğer yarısını diğer şişimle. Hemen şuraya 6-7 ilmek öreceğim. Düz olarak örüyorum. Hemen şurada 6 kaldı. Bunu da diğer şişimle öreceğim artık. Burada dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Evet, tabandaki ilmeklerimizi ördük hanımlar. Şimdi sırasıyla bu kenardan da 20 ilmek çıkaracağız. Bakın hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilk ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve son kenar ilmek yerinden bir ilmek daha çıkarttım 20. 20 ilmek diğer kenardan, 20 ilmek bu kenardan çıkarttık, 40 ilmek oldu. Tabanda da 13 ilmek vardı. Onu da ekleyince toplamda 53 ilmeğimiz oluyor bu arka bölümde. Yani patiğimizin şu arkasını yapıyoruz hanımlar şimdi. Patiğimizin şu kenarlarına ben bilek kenarlarına buralara 5'er ilmek haroşa ördüm. Kalan ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Geri döndüm. Bakın şu anda arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşamı düz öreceğim. 2, 3, 4, 5. Kalan ilmekleri de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim. Sadece bilek kenarlarında 5'er ilmek haroşamız var. Bu arada kalan ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz hanımlar. Dediğim gibi burada misinalı şiş de kullanılabilir. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için arkada böyle bir yedek şiş daha aldım elime. 3 şiş ile arkayı yapıyorum. Diğer taraftaki ilmeklerime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sadece kenarda son 5 ilmeğim haroşa, son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşaları hem ön hem arka yüzde düz öreceğim. Evet, bakın son 5 ilmeğim haroşa, bunu düz örüyorum hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Baktığımızda şu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Diğer uca kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz.
Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşam zaten düz örülüyor. Şimdi de ön yüzdeyim. İlmeklerimi bu defa düz olarak öreceğim. Diğer uca kadar ilmeklerimizi bu şekilde düz öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Kenarlardaki 5'er haroşa hariç arada kalan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hanımlar hepi topu bu kadar. Arkası böyle örülecek. Diğer şişime geçtim. Yine burada da ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Son 5 ilmeğim haroşa. Bunu da yine düz örüyorum. Kenara geldik böylece. Şimdi tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzü tekrar bu 5 haroşayı düz öreceğiz. Kalan ilmekleri ters olarak örüp diğer uca kadar geleceğiz. Şöyle baktığımızda şu kenarımızda bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 20 diş yani 20 sıra haroşa ördüm. Şimdi bu aşamada patiğin büyüklüğünü siz ayarlayacaksınız. Patiğinizin arkasına bir miktar ördükten sonra hanımlar ayağınıza ölçün. Ayağınıza giyin. Patiğinizin arkasını şu topuğunuzun kenarına gelene kadar öreceksiniz. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız ayağınız ister 36 numara, ister 35, ister 39, ister 40 hiç fark etmiyor. Ayağınızı ölçerek yaptığınızda patik ayağınıza tam olur. Ölçü böyle ayarlanacak. Şimdi dediğim gibi ben buraya 20 diş haroşa ördüm. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ayak ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 20 sıra haroşam var. Bu aşamada hanımlar şöyle ön yüzden baktığımızda şu sol tarafa 22 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi birlikte topuğumuzu örmeye başlayalım. Bu topuk bölümünde kenardaki 5 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye 5 haroşamı ördüm. Sayarak devam edeceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüm. 22. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 21 ördüm. 22. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 22 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağım işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için hanımlar burada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 5 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde son 5 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Yine bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 21 ilmek öreceğim. 22. de kesimi yapacağım. 5 haroşamı ördüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ördüm. 22. de ikinci yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesim yaptık. Bir önceki sırada şurada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 7 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 21 örüp 22. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 7 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. Şöyle baktığımızda ilk başta sol tarafa 22 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağda da 22 ilmek kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. İlmekleri keseceğiz.
Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte kesiyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdakileri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Zaten gizli kesim olduğu için izi belli bile değil ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Şöyle bir de zincir çektim. Hemen düzeltelim. Bakın hanımlar, topuğumuz şöyle. Çok temiz, güzel bir görüntüsü var. Bir de patiğimin kenarına tek sıradan oluşan şöyle bir kenar oyası gittim hanımlar. Hemen nasıl yapıldığını da göstereceğim. Patiğin boğaz kısmı daha değerli toplu oluyor bu şekilde. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak girdim. Şuraya bir sık iğne yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yaptığım sık iğnenin içine şöyle batarak bu 3 zincirle burada şöyle bir kirpik oluşturuyorum sık iğnenin içine. Ardından sıradaki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitledim. Yapacağımız işlem bu. Şimdi tekrar bir sık iğne yapacağım. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bu 3 zinciri burada şöyle topluyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak bunu sabitliyorum. Bakın ikinci şeklimizi de oluşturduk. Bir daha yapalım. Yeniden bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak buraya bir kirpik oluşturdum ve kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim. Kenar oyamızı bu şekilde yaptık hanımlar. Bildiğiniz farklı desen varsa onları da uygulayabilirsiniz. Şöyle. Bakın şeklimiz bu. Şimdi patiğimizin çevresinde bu şekilde dolanacağız hanımlar ta ki ilk başladığımız yere kadar. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar bakın kenar oyamı yaptım, geldim. En son şuraya bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize bir bütün olarak bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına ipimizin ucunu düğümleyerek gizliyorum. Evet hanımlar, bakın patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle, şekil itibariyle patiğimiz şöyle. Bakın. Model bu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de ayağımızda görelim hanımlar patiğimizi. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Gösterişli bir model oldu. Üstelik de dikişsiz olması itibariyle çok da kullanışlı, ayakta çok rahat bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu. Bakın diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Model bu. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.